Merhaba dostlar, ben Gökhan Gündüzalp. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Damızlık horozumuz elimde. Bu videoda bir damızlık babadan açılan 3 kan hattı. Yani 3 ayrı soy, 3 kanal. Bunları bahsetmek için bu videoyu yaptım ve şimdi horozu bırakıyorum. Horozu da sizler görün. Efendim. Zaten bilirsiniz. Damızlık serisindeki, damızlık horozum serisindeki videodaki tatlı erkeğimiz nazik ve de güzel kaliteli bir hayvan. Bu horozumdan açtığım 3 tane hattı şimdi paylaşacağım. Yalnız 5 kardeşi paylaşacağım sizlerle. En azından ilerleyen dönemlerdeki eşleşmelerde sıkıntı, darlık yaşanmaması için genç arkadaşların mesela alttan yetişenlerin de bu konulara vakıf olması çok güzel diye düşündüm. Heh. Aferin. He. Al. Sana taş vereyim, taşı. Al. Hadi gidelim. Bizim damızlığımızın ilk oğlu. Bu Akbaba, ilk videoda da olan horoz. Şimdi horozlardan fazla bahsetmek yerine öncelikle hattan bahsedelim. En azından genç arkadaşların da bir bilgisi olsun. Bir maşallah sana. Güzel şeylerin farkına varsınlar. Şimdi baba damızlık baba sabit tutulur. Hayır oğlum, hayır oğlum. Bana gelme, git. Hadi. Damızlık anne farklı olur. Tamam mı? Bir anneden, iki anneden, üç anneden yavrular alınır ama horoz sabit tutulur. Yavrular büyür, bakılır, denenir. Ona göre kendine damızlık vasfı taşıyabilen hayvanlardan ayrılır. Tamam mı? Şimdi bu horozumuz bizim birinci hatta sahip, aferin oğluma. Birinci hatta sahip horozumuz. Kaç dakika oldu? Daha var. Bir 15 saniye daha bahsedeyim. Şimdi bu horozumuzun annesi farklı. Babası diğerleriyle çıkaracaklarımla aynı. Bakın videonun karışmasını istemiyorum. Kimsede soru işareti olmasını da istemiyorum. Şimdi ikinci horozu getirip devam edeceğim. Bunlar Akbaba ile kardeşler. Bir önceki horozla kardeşler. Yalnız dış görünüşleri dikkat ederseniz farklı. Kuyruk yapıları farklı. Kafa yapıları farklı. Bir anne bir babadan biliyorsunuz çeşitli bir şekilde yavru düşer kanatlarda. 7 nesil öncesini verir. Yine kendime ayırdığım, eşleştirmek için ayırdığım hattan biri. Şu anda devam ediyor. Şu anda görüyorum, bakıyorum, izliyorum. Kendi çapımda, kendi yerimde. Aynı anneden 2 farklı yavru. Akbaba birinci batındı. Bu ikinci batından. Yani bizde ikinci ağız derler. İkinci ağız yavrusu. Tamam mı? Bunları bu şekilde ayırıp güzel ileride daha güzel eşleşmeler yapıyorum. Neden? De şöyle bir şey var. İster istemez anneyi ya da babayı kaybedebilirim. Tamam mı? Biliyorsunuz kanatlarda çok sert bir hastalık geldiğinde, bir veba geldiğinde kayıplarımız olabiliyor hepimizin. Şimdi hat açıyorsunuz. Mesela anne ile babayı seçtiniz, eşleştirdiniz. Birinci ağızdan horoz yavrusunda, tavuk yavrusunda aldınız. Seçerek yaptınız bunu. Sonra bitti demeyin. İkinci ağıza geçin. Bak kesinlikle söylüyorum. Yani hayvanlara aslında bu şekilde denedikçe, eşleştirdikçe daha da güzel öngörüler, daha da güzel hayvanlar elde edersiniz. Mesela bunun ikinci ağızdan kız kardeşi de var. Kendisi de ikinci ağızdan gelen bir yavru. Tamam mı? Bu şekilde açtığınızda, seçenek açtığınızda kendinize ileride yapacağınız eşleşmelerde babayı elde etme daha kolay olur. Babaya yakın bir hayvan, babadan daha iyi bir hayvan. Mesela baba kaybolursa bunu anneye vurabilirsiniz. İster kendi anneye vurabilirsiniz, ister diğer anneye vurabilirsiniz. Şimdi üçüncü horozu getirelim, yine devam edelim. Bu da farklı bir anneden açılmış ayrı bir hat. Bunları
elinizde bulundurmak, bu şekilde hayvanlar elinizde bulundurmak, farklı annelerden, aynı babalardan soyu ilerletmenizde çok size yardımcı olur. Hem soyu ilerletmenizde, hem çapraz eşleşmeler yapmanızda, hem de daha kaliteli işler becermenizde. Hayvanların da aferin sana. Hayvanların da ıslahını güzel bir şekilde yapmanız lazım. Genelde tutan hayvanları, daha iyi olan, gözünüzde daha star hayvanları eşlerseniz, diğerlerini ayırırsanız daha iyi olur. Elinizde her zaman iyilerini bulundurmaya, çalışanlarını bulundurmaya çalışın ki daha iyi konumlara, daha iyi yerlere gelesiniz. Hayvan ıslahını da yaparken genelde kavgacı, genelde dövüşen hayvanları saklarsanız daha iyi olur. Çünkü her zaman bunlar podyum hayvanı değil. Bunların yaptığına bakılır. Mesela şöyle bir şey var. Kimse bunları vitrinde sergilemek için uğraşmıyor yani. Bu hayvanları ellerinden geldiği kadar daha iyisini, daha güzelini üretmeye çalışıyorlar. Kendi kümesinizde eğer kafesleriniz, yerleriniz varsa elinizde ne kadar tutan anne babadan, yalnız rastgele eşleşmelerden değil, tutan anne babadan güzel, kaliteli yavrular, erkek ve dişi yavrular seçip ayırırsanız işiniz daha kolay olur. Şimdi ben 4. horozu çıkarayım. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Sizlerin başını ağrıtmak istemiyorum. Diğer kardeşini getireyim. Bir de ona bakın. Bununla da o aynı anneden yuva eşi. İkisi de önceki horozla yuva eşi, kardeş. Bu ondan biraz daha boylu, biraz daha böyle fizikli, güzel, bacaklı, boyunlu bir hayvan. Hoşuma giden bir hayvan. Bu tarz işlerin en güzel yolu bir babanın seçenekli yavrularının olmasıdır. İyi olan bir soydan bu şekilde ne kadar iyi faydalanırsanız o kadar iyi olur. Yani elinizde güzel bir kan hattı varsa o hattın baba sabit olmak şekilde ne kadar bacaklarını açarsanız o kadar çok o kandan sabit faydalanmış olursunuz. Yani ne kadar çok bir hat açarsanız kendinize o kadar faydalanırsınız ve güzel işler olur. Güzel işler yaparsınız İnşallah zamanla. Maşallah sana. Ne kadar elinizde bir sağlam bir babanın, yani mesela damızlık diyelim buna, damızlık bir babanın ne kadar soyunu, hattını elinde tutarsanız o kadar daha iyi açık bir kümesiniz olur. Nasıl açık bir kümesiniz olur? Eşleşmelere daha açık bir kümesiniz olur. Çeşitli eşleşmeler yapabilirsiniz. Mesela bu videoyu yapma amacım şu. Bir babadan çıkan, kesinlikle söylüyorum, 5 farklı yavruyu görüyorsunuz yani. Bunların hiçbiri de hiçbirine benzemiyor yani. Kimisi anneye benziyor, kimisi anneyle babanın karışımı, kimi babaya benziyor. Aferin ama. Dış görünüşte hepsi bir yerlerden bir şeyler almış. Ama önemli olan içleri. Mesela çalışma stillerini aynı alabiliyor musunuz? Önemli olan o işte. 5. ve bu videoda göstermek istediğim son hayvan bizim ballı. Güzel, aynı babanın yavrusu. Farklı annelerden. Bu 3. hat oluyor. Aferin oğlum. Bakar mısın şuna? Aynı babadan farklı annelerden gelmeler. Yani tek şeye bağımlı kalmamak, tek tavuğa ya da bir çift tavuğa bağımlı kalmamak çok güzel bir şey. Bu şekil eşleşmelerde hem babayı tanıyorsunuz hem de kontrollü bir şekilde yavru aldığınızda mesela dönem dönem yumurtaların üzerlerini, aldığınız yumurtaları bildikten sonra zaten onu kendi hayvanının altına atmaya bakın. Oradan devam edin. Yeriniz yoksa mesela bir hayvandan fazla bir yavru almayın. Elinizde bulundurduğunuz tavuk çeşitliliği çok önemli. Mesela kaliteli tavuk, ama yalnız bu şey değil. Her yerden gidip bir tavuk almak değil. Denenmiş, sınanmış, görülmüş, bakılmış, okeylenmiş tavuklardan. Bende 8 tane var bu tavuklardan. Mesela ben istersem eğer 8 tane hat açabilirim. Ama ben ne yapıyorum? Uyanlara açıyorum. Mesela benim az önceki horozumla
siyah tavuğumun yavruları uyuşuyor. Birinci batından alıyorum, dönüyorum ikinci batından alıyorum. Ama gidip de örnek veriyorum bir kestane tavuğumla bu uymuyorsa, sistemleri uyuşmuyorsa onları sırf 8 tane tavuğum var diye, sırf bir yavru alayım, bir deneyeyim diye eşleştirmiyorum. Doğru bir şekilde yan yana getiriyorum. Onun için ne kadar çok fabrikanız olursa, geçen videoda da söyledim, damızlık tavuk çok önemlidir. Bana göre damızlık tavuk bir kümesin temelidir yani. Gerçekten iyi damızlık, kaliteli damızlık bir tavuk. Elinizde çeşitli olarak kaç tane bulundurabiliyorsunuz? Örnek veriyorum, yer olarak 7 tane 8 tane hayvan besleyebilirsiniz. En iyisine hizmet etmeye çalışın. Tavuğun özellikle. Çünkü bak diyorum, her zaman da derim ben, horoz her yerde bulunur. Hayvanlar çünkü çok özel hayvanlar. Bunların fabrikaları, bunların bankalarının da sağlam olması lazım. Bunu da siz sağlarsınız. Ne kadar doğru, ne kadar iyi hayvan. Aferin sana. Eşleştirirseniz o kadar güzel eşleşmeler elde edersiniz. Damızlık serisinden sonra bu videoyu yapma gereği duydum. Azerbaycan'dan bir dostumuz, saygılar selamlar olsun buradan kendisine, elimizdeki soyadda nasıl korunur diye bir soru sormuş. Onun da sorusuna bir sonraki videoda cevap vereceğiz. Videoyu kapatmadan da son birkaç bir şey söyleyeyim size. Elinizde en azından 2 tane birbirinden kan hattı olmayan, kan bağı olmayan 2 tane güzel damızlık horoz ve en az 4 tane birbiriyle kan hattına girmemiş, birbiriyle kan bağı olmayan 4 tane tavuk bulundurun ve bu tavuklar gerçekten damızlık olsun yani. Gerçekten işini öyle ehliyle yapan, horozlarla uyuşan hayvanlar saklayıp daha iyi, daha güzel işler yaparsınız. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.